Yörük Kızı'nın Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pırasayı herkese sevdirecek, çok lezzetli, yapımı da çok kolay, tavada pırasa böreği tarifim var. Pırasa böreğimizi yapmaya başlayalım. Bunun için ben 2 adet pırasa ve 2 tane de havuç kullanacağım. Eğer pırasanız çok ince ise 3 adet de kullanabilirsiniz ve havucunuz da büyükse 1 adet kullanmanız yeterli olur. Pırasaları ortadan ikiye kestim ve çok ince ince de doğruyorum. İnce ince doğramanız burada çok önemli. Kalın doğrarsanız pişmesinde biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Doğradığım pırasaları derin bir kaba alıyorum. Pırasaları doğradıktan sonra havuçlarımızı rendeleyelim. Rendelediğimiz havuçları da pırasanın üzerine ekleyelim. Üzerine 2 adet yumurtayı katalım. İki yemek kaşığı unu da kattıktan sonra üzerine 3 yemek kaşığı da mısır unu ilave edelim. Yeteri kadar tuz atıyorum. 1 çay kaşığı kadar pul biber. 1 çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Baharat miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre artırabilir veya azaltabilirsiniz. Sevdiğiniz baharatları da ekleyebilirsiniz tabii ki. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ katıyorum. Ve hepsini güzelce karıştırıyorum. Gerçekten çok pratik ve de yapımı da çok kolay bir tarif. Tavama 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kattım ve tavamın her tarafını güzelce yağlıyorum. Ve böreğimi tavaya güzelce yayıyorum. Her tarafını eşit bir şekilde yaymaya özen gösterelim. Kenarlarını da toparlayalım. Tavamın kapağını da kapatıyorum ve kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Böreğimi şöyle bir kontrol ediyorum. Çok güzel kızarmış alt tarafı. Tam 10 dakikadır ocakta kısık ateşte pişiyor. Hemen tavamın üstüne şöyle bir tane tabak kapatıyorum. Ve ters çeviriyorum. Yapışmaması için tavamı tekrar çok az bir yağ ile yağlıyorum. Ve böreğimin diğer yüzünü pişirmeye bırakıyorum. Kapağını tekrar kapatıyorum ve kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Bu yüzü daha kısa sürede pişecektir. Onu da kontrollü olmalısınız. Böreğin diğer yüzü pişerken isterseniz üstüne kaşar peynir rendesi de serpebilirsiniz. Öyle de çok lezzetli oluyor. İsterseniz böyle sade de bırakabilirsiniz. Böreğimin diğer yüzünü de kontrol ediyorum. O kısmı da çok güzel pişmiş, kızarmış. Altını kapatıyorum ve servis tabağına alıyorum. Böreğimizi servis tabağına aldım ve dilimleyelim. Hemen şöyle bir dilimini göstereyim. Gerçekten yapımı çok pratik ve çok da lezzetli bir börek. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim.
Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, daha sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için zile basarak bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.